Merhaba, müzeler geçmişin hafızasıdır, aynı zamanda geleceğe de ışık tutarlar. Bu nedenle müzelerde yer alan her türlü şey çok değerlidir. Müzeleri ziyaret etmek bize tarihsel bir bilinç kazandırır. İnsanlık ve millet kültürünün en önemli taşıyıcıları müzelerdir. Bursa, şehir olarak kendisi bir müze konumundadır zaten. Kadim tarihiyle ve şehirde bulunan pek çok tarihsel bina ve mekanları ile dünyadaki az sayıda muhteşem şehirlerden biridir. Müzeler bakımından ayrıca Bursa çok zengin bir şehirdir. Şimdi size 2025 yılı itibariyle Bursa'da mevcut olan müzeleri tanıtmak istiyorum. İlk müzemiz Aktopraklık Açık Hava Müzesi. Bursa'nın biraz dışında Akçalar mevkiinde bulunan Aktopraklık Höyük ya da Arkeopark olarak tanıtılan Aktopraklık Açık Hava Müzesi'dir. Bursa'nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutar, hala çalışmaların devam ettiği arkeolojik bir kazı alanıdır. 2015 yılında ziyarete açılan alanda 800-500 yıl öncesine kadar giden bir tarih tespit edildi. Parkta da 800-500 yıl sene öncesini canlandırmak amacıyla yapılan bazı çalışmalarda bulunuyor. 8 farklı yerleşim katının tespit edildiği Aktopraklık, her yaş grubuna hitap eden bir arkeoloji okuluna da sahip. Pazartesi günü hariç haftanın diğer günleri mesai saatleri içinde açık. Ziyaret ücretsiz. Arkeopark, Avrupa'nın en büyük tarih öncesi parkı unvanına sahiptir. Günümüzden 8500 yıl önceki döneme ait canlandırılmaların yer aldığı Arkeopark, Akçalar Aktopraklık mevkiinde yer alıyor. Bölgede yapılan kazılar ve dönemin yaşantısı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz Arkeopark, örnek bir tarihi ve turistik mekandır. Proje kapsamında arkeoloji ve ilişkili dallardan gelen uzman ve öğrencilere yönelik aktiviteler için söz konusu tüm canlandırmalar birer arka plan olarak kullanılmaya hazır hale getirilmiştir. Avrupa'nın en büyük tarih öncesi parkı olarak değerlendirilmektedir. Bölgede yapılan kazılarda bulunan buluntuların da sergilendiği Arkeopark, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. Örnek bir tarihi ve turistik mekandır. Arkeopark, Akçalar Aktopraklık mevkindedir. Bursa, çevre yolu üzerinde tabelalar yardımıyla buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Üniversite metro durağının yakınından kalkan Hasan Ağa otobüsüne binerek gidebilirsiniz. İkinci müze, Bursa Arkeoloji Müzesi, ülkemizin ilk arkeoloji müzelerinden birisidir. 1904 yılında Bursa Erkek Lisesi binasında açıldı. 1972 yılında Kültür Park'ın içinde bulunan yerine taşındı. Belki de Bursa'nın en yalnız müzesidir. Herkes Kültür Park'a gider de bir de şu müzeyi görelim demez. Bulunduğu bölge itibariyle Bitinya ve Misya bölgesi eserlerinin yanı sıra 15 milyon yıl öncesinden günümüze kalan fosillerin kronolojik sırayla sergilendiği bir müzedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. 1904 yılından 1972 yılına kadar Bursa Erkek Lisesi ve Yeşil Medrese'de toplanan arkeolojik eserler, Kültür Park içerisinde yaptırılan arkeoloji müzesine taşınmış ve modern bir şekilde teşhir tanzimi yapılarak 1972 yılında ziyarete açılmıştır. Halen bu binada hizmet vermektedir. Müzede milattan önce 3. binden Bizans devri sonlarına kadar olan dönemde Bitinya ve Misya bölgelerinde bulunmuş eserler sergilenmektedir. Birinci salonda Antandros Antik Kenti Nekropolü'nden ele geçen çeşitli formdaki kaplar, figürinler ve bronz eserler ile eski Tunç çağına ait eserler sergilenmektedir. İkinci salonda Hellenistik ve Roma devri taş eserleri sergilenmektedir. Kibele heykelleri ile bronz Apollon heykeli ve Athena büstü nadir güzelliktedir. Üçüncü salonda milattan önce 7. yüzyıldan Bizans devri sonuna kadar geçen zamana ait eserler sergilenmektedir. Cam eserler, altın takılar, çeşitli kaplar ve üst katta Roma devrine ait bronz eserler ile Bizans eserleri görülebilecek yapıtlardır. Dördüncü salonda Tümülüs Mezar Odası, savaş arabası canlandırılmıştır. Müze bahçesinde çeşitli mimari parçalar, lahitler ve mezar stelleri yer alır. Atatürk'ün Bursa Arkeoloji Müzesi'ni gezdiğini 1933'te İsmet İnönü'ye yazdığı nottan biliyoruz. Müze,
Pazartesi günü dışında diğer günler mesai saatleri içinde ziyarete açıktır. Üçüncü müze Atatürk Evi Müzesi. Bembeyaz bir köşk. Bursa'nın en güzel caddelerinden biri olan Çekirge Caddesi üzerinde bulunuyor. Üç katlı kagir bir yapı olan köşk 1895 yılında bir İngiliz bayan tarafından inşa ettirildi. Fransız ve İngiliz örneklerine, özellikle de Paris'in banliyösü olan Maisons Lafitte'de yapılan Les Muettes olarak da bilinen eve benzemektedir. 1923 yılındaki ziyaretinden önce köşkü Miralay Mehmet Bey kullanıyordu. Bursa Belediyesi köşkü satın alıp Atatürk'e hediye etti. Atatürk'ün Bursa ziyaretlerinde kaldığı köşk, 1938 yılında kendisi tarafından belediyeye bırakılır. Atatürk, Bursa'ya çeşitli tarihlerde 13 kez gelmişti. Çoğu zaman dinlenmek üzere geldiği Bursa'da geçen günlerini hesaplayacak olursak, tamamı 2 ay 20 gün 4 saat tutuyor. Bursa bu yönüyle şanslı şehirlerimizden biri. Bina Atatürk'ün ölümünden sonra Çelik Palas'ın ek bir binası olarak emekli sandığına geçti. Daha sonra Atatürk Müzesi olarak ziyarete açılmak üzere 1965 yılında onarıma alındı. Onarımdan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. 29 Ekim 1973'te Atatürk Müzesi adıyla ziyarete açıldı. 2 katı ziyarete açık olan müzenin giriş katında salon, yemek odası, üst katında ise yatak odası ve çalışma odasını görebilirsiniz. 8 köşeli yıldız süslemeleri, yemek takımları, kartal ayaklı tabure, İznik çinisinden yapılan sobalar ve Atatürk'ün köpeği, kontun dondurulmuş hali dikkatinizi çekecek. 4. Müze Basın Müzesi, Nilüfer'de Ataevler Mahallesi'nde bulunan müze, Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin şehre kazandırdığı farklı müzelerden birisidir. Bursa basınının tarihsel süreç içindeki gelişiminin anlatıldığı basın müzesi, 2007 yılının Mayıs ayında ziyarete açılmıştır. Ataevler Mahallesi'nde Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptırdığı Basın Kültür Sarayı'nda yer almaktadır. Müzede yazılı basının köklü geçmişi ve günümüze gelinceye dek geçirdiği aşamaların tarihsel süreç içindeki değişimi gözler önüne serilmektedir. Bursa basın tarihinin izleri, Basın Müzesi'nin pano ve galerilerinde sergilenirken, matbaa, gazete, radyo ve televizyon gibi medya organlarının kullandığı araçlar canlandırmalarla tanıtılmaktadır. Bursa'nın ilk gazetesi, Hüdavendigar'ın basıldığı matbaadan günümüze değin değişimin izlendiği Basın Müzesi, basın tarihinin izlerini günümüze kadar taşımaktadır. Bunun yanı sıra kütüphane, konferans, konser gibi etkinliklerin yapılabildiği salonuyla ve yiyecek, içecek, hazır giyim ve eğlence mekanlarına kadar farklı hizmetler bulabileceğiniz bir müze olarak her gün ziyarete açıktır. 5. müze Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi. Tarihi Hisar bölgesinde şehrin en eski Müslüman mezarlıklarından biri olan Pınarbaşı Mezarlığı'nın karşısında Bayramyeri Caddesi üzerinde yer alan Bursa Mevlevihanesi, asitane olarak tanımlanan büyük dergahlar arasında yer almaktadır. 1615 yılında Sultan 1. Ahmet'in emriyle Cünuni Ahmet Dede tarafından inşa edilen söz konusu dergah, 4 asır boyunca hak ile hak olanların, dost yolunda ölenlerin, Allah yolunda birlik olanların sığınağı olmuştur. 20. yüzyıldan itibaren mescit, karakol, askeri depo ve son olarak su deposu gibi farklı işlevler için kullanılan Mevlevihane binaları zaman içinde bakımsızlıktan ve kimsesizlikten harap hale gelerek yıkılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi kültürel mirası, koruma ve yaşatma çalışmaları kapsamında ele alınarak yeniden ihyası gerçekleştirilen Mevlevihane alanı ve binaları 2023 yılından Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Hisar'da, sur dibinde geniş bir avlu içerisinde konumlanan Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi, semahane, matbaa-ı serif, Cünuni Ahmet Dede Türbesi ve haziresi ile dedegan hücreleri ve selamlık bölümlerinden meydana gelmektedir. Bagdadi tarzında inşa edilen semahane bölümündeki tavan islemeleri ile ahsap oymaları göz kamaştırırken, matbaa-ı serif binası Mevlevilik kültürünün tüm yönleriyle anlatıldığı bir müze olarak tasarlanmıştır. 6. müze, Çikolata Müzesi.
Bursa'ya giderseniz merkezdeki Nilüfer ilçesinde İzmir yolu üzerinde bulunan Özlüce semtinde Çikolata Müzesi'ne uğramayı unutmayın. Evet, harika bir çikolata müzesi var. Nilüfer ilçesinde 4 girişimci tarafından 2021 yılında 900 metrekaresi kapalı 3000 metrekare alanda açılan Bursa Çikolata Müzesi'nde Bursa'nın simgesi olan yapılar ve kişilerin heykelleri tonlarla ifade edilen miktarda tamamen çikolatadan yapılmaktadır. Bu çikolata eserler iştah açsa da yenmiyor tabii ki. Müzede şehrin han, hamam, medrese, köprü ve cami gibi sembol eserlerinden oluşan objeler, bazı Türk devlet büyükleri ve sanatçıların heykellerine de yer verilen müzedeki eserler arasında Osmanlı'nın neredeyse tüm dönemlerine şahitlik eden 618 yaşındaki İnkaya Çınarı dikkati çekiyor. Tamamen çikolatadan üretilen eserlerin sayısı her geçen gün artıyor. Çikolatanın erimeden muhafazası için de uygun ortam sağlanmış. Müzenin girişinde bulunan güzel bir kafede ise çikolata ve çikolatalı çok çeşitli tatlıların tadına bakabilirsiniz. Bu ilginç müzeyi ziyaret etmeyi unutmayın. 7. müze Doktor Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi. Bursa'nın farklı müzelerinden birisi de yine Nilüfer Belediyesi'nin ziyarete açtığı Müzik Enstrümanları Müzesi'dir. Dünyanın dört bir yanından 200'den fazla müzik aletinin sergilendiği müzede sergi ve söyleşi alanı da bulunuyor. Müze, Bursa ilinin Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde Odunluk Mahallesi'nde bulunuyor. Türkiye'nin ilk müzik enstrümanları müzesi olarak biliniyor. 2015 yılında hayatını kaybeden Doktor Hüseyin Parkan Sanlıkol'a ait birçok eser sergilenmektedir. Yaşadığı dönem boyunca gittiği ülkeler ve kendi ülkemizden edindiği 200'ü aşkın enstrümanın ve koleksiyon sergilenmektedir. Bu enstrümanlar 13 adacık içerisinde ülkelere göre sergileniyor. Müzede QR kod uygulaması bulunuyor. Bu uygulama ile enstrümanların seslerini dinleme fırsatı bulacaksınız. Ayrıca ziyaretçileri rehber eşliğinde bölümleri gezerek eserler hakkında bilgiler veriliyor. Giriş ücretsizdir. Müze pazartesi hariç diğer günler mesai saatleri içinde hizmet vermektedir. 8. Müze Edebiyat Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek edebiyat müzesidir. Gümüştepe Misi köyünde bulunmaktadır. Müzede edebiyat dünyamıza adını altın harflerle yazdırmış birçok yazarımıza, şairimize ait el yazmaları, kalemler, daktilolar, kişisel eşyalar sergilenmektedir. Nazım Hikmet, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Rıfat İlgaz, Atilla İlhan müzede anılan birkaç isimden sadece birkaçı. Pazartesi hariç her gün ziyarete açıktır. 9. Müze Fotoğraf Müzesi, Gümüştepe Misi köyünde Nilüfer Belediyesi'nin hizmete sunduğu bir diğer müzede fotoğraf müzesidir. Tarihsel, kültürel, doğal zenginlikleriyle Bursa, fotoğrafın icadından itibaren yerli ve yabancı birçok fotoğrafçı için vazgeçilmez bir görsel durak olmuştur. Yılların günümüze taşıdığı bu görsel birikimini taçlandırmak amacıyla yine tarihsel ve doğal bir dokuya sahip Misi köyünde Misya Fotoğraf Müzesi ile ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Misya Fotoğraf Müzesi, fotoğrafın tarihsel süreci, Türk fotoğrafını geçmişten günümüze taşıyan usta fotoğrafçıları, Bursa'nın değerlerini ve eski Bursa arşivini işitsel görsel anlatımlar aracılığıyla aktararak çağdaş müzecilik kimliği taşımayı amaç edinmiştir. Misya Fotoğraf Müzesi bünyesinde teknik ve görsel sergilemelerin yanı sıra ayrıca siyah beyaz fotoğraf, karanlık odası ve eğitimleri, kütüphanesi, fotoğrafçıların görsel ifade biçimlerini çeşitlendirebileceği atölye çalışmaları, geleneksel hatıra fotoğraf çekim alanları ve kış bahçesiyle fotoğrafın büyülü dünyasını ziyaretçilerine taşımayı hedefliyor. 10. Müze Hünkar Köşkü Atatürk Müzesi. Hünkar Köşkü, Bursa'nın güneyinde Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ eteklerinde yer alır. Tarihi köşk, 1844 yılında Sultan Abdülmecit'in Bursa gezisi nedeniyle dönemin Bursa valisi Mehmet Salih Paşa tarafından Av Köşkü olarak yaptırılmıştır. Köşkün 19 gün gibi kısa bir sürede binlerce usta çalıştırılarak padişahın gelişine hazır hale getirildiği bilinmektedir. Hünkar Köşkü, Tanzimat sonrası batılı anlamda Bursa'da inşa edilen hem Osmanlı hem de Cumhuriyet dönemini yansıtan ve Bursa'da Kasr-ı Hümayun
adı altında inşa edilen ilk ve tek yapı olma özelliğine sahiptir. Hünkâr Köşkü 1922 yılında Atatürk ile birlikte Kurtuluş Savaşı komutanlarına 12 gün süreyle ev sahipliği yapmıştır. Lozan Barış görüşmelerine gidecek delegeler burada belirlenmiştir. Ayrıca Atatürk Bursa'ya yaptığı ziyaretlerinde de Hünkâr Köşkü'nde konaklamıştır. Bu yüzden köşk Atatürk Köşkü olarak da bilinmektedir. Atatürk Odası'nda Atatürk'e ait özel olarak tasarlanan Keyane ibareli karyola, köşkte kullandığı havlular, kahve fincan takımı ve kullandığı terlikleri sergilenmektedir. Atatürk'ün çalışma odasında ise çalışma masası ve kadife kumaşlı orijinal dinlenme kanepesi mevcuttur. Atatürk'ün manevi kızları Ülkü Adatepe ve Sabiha Gökçen'e ait yatak odaları da köşkün giriş katında bulunmaktadır. Atatürk'ün manevi kızı Bursalı Sabiha Gökçen, Atatürk'ün 1925 yılındaki Bursa ziyaretinde konakladığı Hünkâr Köşkü'nün bahçesinde Atatürk ile tanışarak evlat edinilmiştir. İtalyan Murano tarzı, Bohemya, Çekoslovakya, kristali avizelerin en önemli özelliği renkli camdan el yapımı olmalarıdır. El yapımı olduğu için dünyada tek örneklerdir. Köşkün alt katında bulunan havuzlu salonda Hünkâr Köşkü Müzesi koleksiyonunda bulunan ay ve yıldızın ustalıkla nakşedildiği 1925 yılına ait ilk Türk bayraklarından biri sergilenmektedir. Ayrıca Cumhuriyetimizin ilk yıllarına ait tarihimizin en kıymetli hatıralarından olan bayrağımızın sol üst köşesinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor. Fors'un çevresindeki 16 yıldız tarihte kurulan 16 Türk Devleti'ni, ortadaki güneş motifi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuzluğunu ifade etmektedir. Köşkün yemek odasında 14 kişilik yemek masası yer alıyor. Bu odanın tavan yüzeyindeki kalem işi süslemeler özellikle orta bölümde yemek odasına uygun şekilde resmedilmiş ve çeşitli meyve resimleri ile süslenmiştir. Tam ortada yer alan aslan figüründen dolayı bu oda aslanlı oda olarak da bilinmektedir. Aslan hem gücü, kuvveti temsil ettiği için hem de av köşkü olduğu için tercih edilmiştir. Aslan figürünün çizim tekniğinden kaynaklanan bir özelliği de vardır. Aslan, odanın hangi yönünden bakarsanız bakın bakana dönük konumda görünmektedir. En son 1995 yılında Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması ile restorasyonu tamamlanan Hünkâr Köşkü, 29 Mayıs 2003 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müze olarak hizmete açılmıştır. Mevcut eşyalar Dolmabahçe Sarayı, restorasyon atölyelerinde onarım görmüş ve özgün hallerine dönüştürülmüştür. Müzede teşhire sunulan eşyaların tamamı köşke ait orijinal eşyalardır. Hünkâr Köşkü Müzesi giriş ve bodrum katları olmak üzere 2 katlıdır. Müze bahçesinde izlenimde olan açık alan sergilerini gezebilirsiniz. Müze bahçe alanında restoran ve kafeterya bölümlerinden yararlanabileceğiniz Büyükşehir Belediyesi Hünkâr Köşkü sosyal tesisleri hizmet vermektedir. 11. Müze İznik Arkeoloji Müzesi. 2023 yılının başında açılan müze, İznik tarihine ışık tutan ve adından fazlaca söz ettirebilecek bir ziyaret noktası. Arkeoloji müzesi olan İznik Müzesi'nde 1500'e yakın eser sergileniyor. 4 önemli uygarlığın eserlerinin sergilendiği müzede Akilleus lahitleri, Antigonos lahti, İznik'te bulunan yeraltı mezarı, su altında bulunan bazilika gibi önemli eserlerin canlandırmalarını da görebilirsiniz. Özellikle İznik gezilerinizin ilk durağı olması gereken yer diyebiliriz. Müze 1935'te Yakup Çelebi Zaviyesi'nde açıldı. Ardından 1960'ta Nilüfer Hatun imaretine taşındı. Bu bina Sultan 1. Murad'ın annesi Nilüfer Hatun'un anısına 1388 yılında inşa ettirilmiştir. İmaret olarak kullanılan yapı, yoksullar için her gün yemek dağıtılan bir hayır kurumuydu. İznik Müzesi, 2022'de Kültür Bakanlığı'nın yaptırdığı Yenişehir Kapı yakınındaki modern binaya taşındı. İznik Müzesi'de sergilenen eserleri, İznik ve çevresinden elde edilen ve bilimsel kazılarda çıkarılan eserler oluşturmaktadır. Müze bahçesinde Roma, Bizans, Osmanlı dönemi eserleri sergilenmiştir. Bu eserler
Sütun başlıkları, lahitler, kabartmalar, korkuluk levhaları, ambonlar, steller, yazıtlar, çörtenler, kuyu bilezikleri ve İslami mezar taşlarıdır. Kapalı teşhirde ise arkeolojik, etnografik, sikke ve İznik çinileri sergilenmektedir. Ana bölümde sergilenen arkeolojik eserler, tarih öncesi dönemden Bizans dönemi sonuna kadar olan zaman dilimine aittir. Aynı yerdeki sikke bölümünde arkaik dönemden Osmanlı dönemi sonuna kadar basılmış örnekleri, etnografik bölümde ise yörenin yakın geçmişteki örf adetlerini, kültürel ve sosyal yapısını yansıtan örnekler yer almaktadır. Bunlar müzenin güney ve kuzey mekanlarında sergilenmektedir. 12. Müze İznik Türk İslam Eserleri Müzesi. Nilüfer Hatun imareti olarak da bilinen yapı adını Orhan Gazi'nin eşi, 1. Murat'ın annesi olan Nilüfer Hatun'dan alır. Osmanlı'nın ilk imareti olan yapı 1388 yılında inşa edilir. İznik Müzesi açılana kadar arkeolojik eserlerin sergilendiği müze, 2023 yılının başında yeni müzenin açılmasıyla Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Müzede 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan Selçuklu, Beylik ve Osmanlı dönemlerine ait çini ve seramik eserler, ahşap, oyma ve kakma eserler, Türk maden sanatından örnekler, tombak ve diğer metal eserler ile Selçuklu ve Osmanlı sikkeleri, geleneksel Türk el işleri ve giysileri teşhir edilmektedir. Müze bahçesinde açık teşhirinde İslami dönem mezar taşları, kitabeler sergilenmektedir. 13. Müze Karagöz Müzesi. Bursa denince akla gelen iki önemli karakter vardır: Hacivat ve Karagöz. Günümüzde eskisi kadar çok ekranlarda göremesek de Ramazan eğlencelerinin ve orta oyunun en meşhur temsilcilerindendir Hacivat ile Karagöz. Bursa Çekirge Caddesi üzerinde bulunan eski trafo binasının yenilenmesiyle yapılan Karagöz Müzesi'nde 2 oda bulunuyor. Bu küçük odalarda bu oyunda kullanılan karakterlerin maketlerini, bunu canlandıran ustaların resimlerini ve birçok kuklayı görebilirsiniz. Ülkemizin ilk ve tek Karagöz Müzesi olan müze, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yılında ziyarete açılmıştır. Fabrika, tenis kortu, futbol sahası, yüzme havuzu, sinema salonu ve çalışanların çocukları için kreş gibi o dönemin Türkiye'sinde hiçbir fabrikada bulunmayan imkanlara sahipti. Özellikle 1960'lı yıllarda Türkiye ekonomisine kendi sektöründe en önemli katkıyı sağlayan Merinos Yünlü Fabrikası, 21. yüzyıla gelindiğinde hızla gelişen teknolojiye ayak uyduramamış ve faaliyetine 2004 yılında son verilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir. Fabrikanın binası ve arazisi bu tarihten itibaren de sanayi mirasının korunması maksadıyla müze odaklı olarak yürütülen kapsamlı bir restorasyon ve yeniden yapılandırma çalışması ile Türkiye'nin sayılı kültür komplekslerinden biri haline getirilmiştir. Müzede merinos koyununun, yününün hangi aşamalardan geçerek ipliğe dönüştüğünü canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca ipeğin kozalardan çekilmesiyle nasıl elde edildiğini de haftanın belli günlerinde yapılan atölye çalışmaları ile deneyimleyebilirsiniz. Pazartesi hariç haftanın her günü ziyarete açıktır. 18. Müze Mudanya Mütareke Evi Müzesi. Mudanya Mütareke Evi Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin siyasi alanda kazandığı ilk başarısının göstergesi olan Mudanya Mütarekesi bu evde imzalanmıştır. Mudanya ilçesi merkezinde bulunan ev 19. yüzyıl sonlarına tarihlenmektedir. Rus asıllı Alexander Ganyanov'a ait olan ev, daha sonra Mudanyalı iş adamı Hayri İpar tarafından satın alınarak onarılmış ve 1937 yılında Mudanya Belediyesi'ne bağlı müze olarak açılmıştır. 1959 yılında ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir. Bodrum ve çatı katının dışında 2 katlı olan ahşap evin 1. katında mütarekenin imzalandığı salon ve İsmet Paşa'nın çalışma odası, üst katta İsmet Paşa ve yaverlerinin yatak odaları yer almaktadır. Mütareke döneminin eşyalarının korunduğu bu evde ayrıca o döneme ait fotoğraflar ve belgeler sergilenmektedir. 19. Müze Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi. Bursa'nın Muradiye semtindeki Muradiye Külliyesi'nin medrese yapısı olan müze, 2018 yılında beri bu işleve sahip
Müzede Kur'an'ın yazılışındaki aşamaları el yazması olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda hat, cilt, minyatür, ebru sanatlarının örneklerini de görebilirsiniz. Muradiye Medresesi restorasyondan sonra yeniden işlevlendirilerek El Yazmaları Müzesi olarak 18 Ocak 2019 tarihinde hizmete açılmıştır. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan müze, konusu itibariyle Türkiye'de bu anlamda önemli örnekler arasında sayılmaktadır. Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde odalar ve revak tamamen sergi alanı olarak kullanılmaktadır. Üzeri kapatılan avluya ise etkinlik ve atölye alanı olarak yeniden işlev kazandırılmıştır. Medreseye giriş, sağ odadan başlanmak üzere sırasıyla 10. odaya kadar, Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olduğu zamandan günümüze, Kur'an'ın yazılışındaki aşamalar, hat sanatı yoluyla kronolojik olarak izlenmektedir. 20. Müze Ormancılık Müzesi, Türkiye'nin ilk ve tek ormancılık müzesi olan Müze Çekirge Caddesi üzerinde Saatçi Köşkü olarak bilinen köşkte bulunmaktadır. Köşk mimari olarak 19. yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerindendir. Bahçesi şadırvanı, kameriyeli ve çeşitli ağaçları ile görülmeyi değer güzelliktedir. Saatçi Köşkü uzun yıllar konut olarak kullanılmış 1989 yılından itibaren Ormancılık Müzesi olarak düzenlenmiştir. 1989 yılında müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. Müzede Osmanlı'dan günümüze orman ve ormancılıkla ilgili 3000'i aşkın eser sergilenmektedir. Orman ve ormancıların yaşamını anlatan fotoğraflar, kullandıkları aletler, orman içi haberleşme aletleri, haritalar ve önemli bir fosil koleksiyonu bulunmaktadır. 350 yıllık karbonifer fosilleri, 50 milyon yıllık sarıçam, karaçam ve ceviz fosilleri, 2 milyon yıllık sekoya fosili sergilenmektedir. Ormanda yaşayan hayvanları tanıtmak amacıyla mumyalanmış hayvanlar, böcekler, ağaç kesitleri de bulunmaktadır. 21. Müze Panorama 1126 Fetih Müzesi. Dünyanın en büyük panoramik müzesi olan Fetih Müzesi 2018 yılında ziyarete açılır. Müze sizi 1326 yılının Nisan ayına, yani Bursa'nın fethedildiği güne ışınlayacak. Panoramik alanda bir tarafta Bursa surları ve şehir, bir tarafta şehrin anahtarını çadırında teslim alan Orhan Gazi ve yemyeşil bir Bursa. Etrafta da Bizans dönemini canlandırmak için yerleştirilen bazı sütun ve mozaikleri de görebilirsiniz. Müzenin girişinde ise tabloların sergilendiği bir alan göreceksiniz. Burada Ertuğrul Gazi ile başlayıp 2. Murat'a kadar devam eden süreçte canlandırılmış bazı önemli olayları görebilirsiniz. 6 Osmanlı padişahı, Ulu Cami, Yeşil Cami sembolik yapıların yapım süreci gibi. 22. Müze Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi. Bursa ile özdeşleşmiş olan markalardan birisi de Tofaş'tır. Koç grubunun eski bir ipek fabrikasını restore etmesinden sonra 2002 yılından itibaren müze olarak hizmet vermeye başlar. Arabanın binlerce yıllık serüvenini görebileceğiniz müzede ilk at arabalarından Tofaş grubunun ürettiği son araçlara kadar kendinizi bir film şeridi içerisinde hissedebilirsiniz. Hemen yanındaki Umur Bey Hamamı da çeşitli sergiler amacıyla kullanılmaktadır. 23. Müze Türk İslam Eserleri Müzesi. Bursa'nın Yeşil olarak adlandırılan semtinde bulunan Yeşil Külliye'nin medrese yapısıdır. Yeşil Cami ya da türbeye gittiğinizde ziyaret edebileceğiniz müze bir dönem arkeoloji müzesi olarak da kullanılmıştır. 1975'ten beri Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veriyor. Müzede 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan Selçuklu, Beylik ve Osmanlı dönemlerine ait çini ve seramik eserler, ahşap, oyma ve kakma eserler, Türk maden sanatından örnekler, tombak ve diğer metal eserler ile Selçuklu ve Osmanlı sikkeleri, geleneksel Türk el işleri ve giysileri teşhir edilmektedir. Müze bahçesinde açık teşhirinde İslami dönem mezar taşları, kitabeler sergilenmektedir. 24. Müze Ulumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi. Bursa'nın eski semtlerinden birisi olan Muradiye'de bulunmaktadır.
Ahmet Paşa Medresesi'nin düzenlenmesiyle 2004 yılında müze olarak kullanılmaya başlandı. Anadolu Folklor Vakfı'nın kurucu üyelerinden birisi olan Esat Ulumay'ın topladığı kendi koleksiyonunun sergilendiği müzede 15. yüzyıldan günümüze Osmanlı kıyafet ve takıları sergilenmektedir. Bursa'da Şair Ahmet Paşa Medresesi'nde kurulan ve 18 Eylül 2004 tarihinde ziyarete açılan Ulumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi'nde tarihi 17. yüzyıla uzanan Anadolu ve Osmanlı Rumelisinden çeşitli yerlere ait 70 kıyafet ve 400 parça takı sergileniyor. Anadolu Folklor Vakfı kurucu üyesi ve Bursa Şube Başkanı Esat Ulumay tarafından 40 yıllık bir birikim sonucu oluşturulan müzede geleneksel giyim kuşamın ayrılmaz parçaları olan oyalar, keseler, kadın ve erkek başlıkları, bohçalar, yazmalar, seccadeler, kolonlar, heybeler, yörük çuvalları, bakır eşyalar da sergileniyor. Müzenin ayrıca ney, hat, tezip, ebru ve minyatür kurslarının verileceği, sergi talebinde bulunanların ihtiyacının karşılanacağı bir kültür merkezi olma özelliğini taşıması da planlanıyor. 25. Müze Celal Bayar Müzesi, Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 1883'te Gemlik'e bağlı Umurbey köyünde doğmuştur. 1970 yılında onun adına bir vakıf kurulmuş ve bu vakıf köyde bir kütüphane, müze, sinema binası yaptırarak 15 bin ciltlik kütüphanesini, kendisine verilen tüm hediyeleri ve arşivini buraya hibe etmiştir. Daha önce beni köyümden ve köylümden ayırmayın diye vasiyette bulunan Celal Bayar, 22 Ağustos 1986 tarihinde sevenlerinin ve köylülerinin gözyaşları arasında müzesinin bahçesinde toprağa verilmiştir. Naaşı daha sonra devlet tarafından yaptırılan anıt mezara nakledilmiştir. 26. Müze Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi. Türkiye'nin sağlık tarihine adanmış çeşitli koleksiyonlara sahip olan müzede 8.000 obje, 2.000 belge ve fotoğraf sergilenirken kütüphanelerinde ise 1600 kitap bulunuyor. Çok fonksiyonlu müzede tıp, diş, eczacılık ve veterinerlik alanlarının yanı sıra Atatürk Odası, Bursaspor Muayenehane Canlandırması, Kurtuluş Savaşı Sağlık Ordusu, salgın hastalıklar, eczane canlandırması, kütüphaneler, eğitim ve uygulama odaları, tıp tarihi araştırmacıları için çalışma alanı, arşiv alanı gibi özel sergileme bölümleri yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'ndaki sağlık çabaları ve şehit hekimlerin anlatıldığı bölümde dönemin Kızılay, Sağlık ve Savunma Bakanlığı'na ait önemli eserler sergileniyor. Sedye üzerinde dönemin izlerini taşıyan kanlı battaniye ise duygu dolu anlara imza atıyor. Diş tedavisinde kullanılan eski cihazlar, eski ameliyat malzemeleri, eski ultrason cihazları gibi aletler ise adeta zamanda yolculuk yaptırıyor. Eğitim ve tarihi bir alanda bulundurarak Bursa'nın kültürel hayatına katkı sağlayan müze her gün ziyaret edilebiliyor. 27. Müze Cumalı Kızık Etnografya Müzesi Bursa kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Cumalı Kızık köyünde yer alır. 22 Haziran 2015 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle ziyarete açılan Cumalı Kızık Köy Müzesi 2 kattan oluşuyor. Müzenin kapalı kısmında köylüler tarafından bağışlanmış olan ve 18, 19 ve 20. yüzyıllarda kullanılmış olan aydınlatma ve ısınma araçları, mutfak eşyaları, tarım aletleri, silahlar, teknik malzemeler, av malzemeleri ile binek ve taşıma gereçleri, bahçesinde ise at arabaları, şaraphane, üzüm çiğneme teknesi, dibek taşı, yalak ve sütun başlıkları sergilenmektedir. Pazartesi hariç her gün ziyarete açıktır. 28. Müze İnegöl Kent Müzesi Türkiye'de bir ilçede açılmış ilk kent müzesidir. 10 Ocak 2009'da açılan müze, 19. yüzyıldan kalma bir yapı olan eski belediye binasında hizmet vermektedir. İnegöl kültürünü yansıtan 24 farklı bölümü, bir sergi salonu, bir çok amaçlı salonu bulunmaktadır. Müze koleksiyonu büyük ölçüde İnegöllülerin bağışlarıyla oluşturulmuştur. 29. Müze İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi.
İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi kurulum çalışmaları, İnegöl Belediye Meclisi'nin Şubat 2013'te aldığı kararla başlamıştır. Bu konuda başlatılan çalışmalar Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından da kabul görüp desteklenmiştir. 2013 Kasım ayında temeli atılan, alanında Türkiye'nin ilk, dünyanın da nadir müzelerinden biri olan müze, İnegöl halkının da malzeme ve materyal bağışlarıyla 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak 14 Aralık 2014 tarihinde açılmıştır. Ağaç işçiliği ve mobilyacılığın İnegöl'deki yüzlerce yıllık gelişimini kronolojik olarak anlatmak, tarihine ilişkin bilgi vermek, araştırma ve arşivleme yapmak ve bu sanatın kültürünü geniş kitlelere yaymak için oluşturulan müze siz değerli ziyaretçilerini bekliyor. 30. Müze İpekçilik Müzesi 1888 yılında İpekçilik Mektebi olarak açıldı. 1926'da İpek Böcekçiliği Mektebi olarak anılan okulun adı, 1930'da İpek Böcekçiliği Enstitüsü, 6 Kasım 1971'de ise Bursa İpek Böcekçiliği Araştırma Enstitüsü olarak değiştirildi. Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren enstitünün 1976 yılında Hürriyet Mahallesi'ndeki yeni binasına taşınmasıyla tarihi bina Bursa Yüksek İslam Enstitüsü, daha sonra ise İmam Hatip Lisesi olarak kullanıldı. 2010'da İpekçilik Müzesi'ne dönüştürüldü. Evet, Bursa'da görülmesi gereken müzeler videosu bu kadar. Bursa'ya giderseniz veya Bursa'da yaşıyorsanız mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bu arada kanalımıza destek vermek için abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayalım lütfen.